Bakın böyle koyuyorum. Olmaçlarımı atıyorum içine ve karıştırıyorum şöyle. Şöyle biraz daha koyacağım. Ve böyle bir 10-15 dakika pişireceğim dostlar. İşte bakın. Herkes kendi çokluğuna göre yapsın. Yani ne kadar istiyorsa o kadar yapsın. Ben bu tencereyle yapacağım. Ve 2 bardak undan yaptım. Çok da güzel oldu. Şöyle üzerine güzelce bu kadar yeterli buraya. Birazını da tenceremize koyalım şöyle. Bakın sevgili dostlar, bugün size harika bir olmaç çorbası yapacağım. Bu arada önce bunu kendim yaptım dostlar. Bugün bitirdim, giydim. Hele şöyle bir döneyim de bakıvereyim. Kele bacı. Ne yapayım? Kendim yaptım daha. Bugün diktim. Bakın ceplerim bile var yani. Çok güzel. Önünü de un etmişsin. Çok güzel. Olsun, ne olmuş? Ben mutfaktayım. Şimdi dostlar işimize şöyle biraz tenceremizin dibine yağ dökeceğim. Ve altını yakacağım. Yağlı bir su kaynatacağız Allah izin verirse. Kızım dolapta var, tavuk suyumuz. Böyle bir tabak et suyumuz var. Tenceremizin altını yakıyorum. Ve et suyumuzu şöyle et koyuyorum. mi tavuk mu anne? Tavuk suyu. Tavuk suyu dostlar. Böyle koyuyorum ve tamam. O kaynarken biz de hamurumuzu halledelim şimdi. Hazırlayalım anne. Ha. Çünkü yurt dışında çevrilmiyor. Farklı anlaşılıyor. Şimdi 2 bardak unumuz var. Bakın bu şekilde 2 bardak unumuz var. Bir tane de yumurtamız var. Böyle bir tane de yumurtamızı kırıyorum. Eskiden dostlar ellerimizle ovardık. Böyle ovardık ama şimdi makinemiz var. Makineyi icat edenden Allah razı olsun. Şimdi de makinemizi koyalım. İyicene bir bunu karıştıralım bakalım. Neresinden katmayı düşünüyorsun acaba? Dostlar ben ne yaparsam siz razım. Öyle oldu dedim. Ne diyeyim ben? Bazen aklım geliyor, bazen de gidiyor işte. Bakın dostlar size göstereceğim. Hiçbir tane yumurtadan kalmadı. Unumuzun içine iyice yedirdik yumurtamızı. Şimdi de şöyle dört kaşık su koydum. Ve tekrardan çevirmeye devam edeceğiz. Bir kaşık su daha ekledim. 6 kaşık su oldu dostlar. Yavaş yavaş ekleyelim ki bakın baya güzel oldu. Şöyle kenarlarını bir toplayalım. Anne bir şey anlatacak mısın? Dostlar şöyle gene geri bıçağımızı koyuyorum ve birazcık daha çevireceğim. Böyle hamur gibi olduğuna bakmayın, şimdi çok güzel olacak dostlar. Ağzını kapatıp biraz daha çevireceğim. Dedim ya eskiden elimizde ovardık, şimdi
Hanımlık kolay oldu dostlar. Gayet güzel bulgur bulgur oldu. Ben şimdi buna azıcık un koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Ki yani böyle çok güzel olacak. Şu topaklıkların gitmesi gerekiyor. Bakın böyle hamur gibi oldu ya. Şimdi bir kaşık un koyuyorum. Ve bir daha çektiğimde çok güzel olacak dostlar. Başka da bir işlemi yok. Bunu olmak bu kadar Anne, kolay oldu. senin kafan rahat mı bugün? He. Benim kafam kaç parça bugün. Hakkınızı helal edin dostlar. Ne yapayım? Tekrar makineden çekince görüşeceğiz. Bakın bu şekilde çıkarıyorum. Ve şöyle tepsimize döküyorum dostlar. Çünkü bakın dostlar, bunu isteyen böyle kurutup içeride güzelce karıştırarak kurutup kullanabilirler. Bakın çok güzel bir ovmacımız oldu. Eskiden böyle elimizle ova ölür biterdik. Ama şimdi hanımlık kolay oldu. Bakın kızım yaklaştır şöyle bak. Bulgur gibi nasıl bakın güzel. Çok iri de değil, çok ufak da değil. Tam kıvamında oldu. Şimdi bakın suyumuz kaynadı. Şimdi şöyle oradan bir tane kepçe versene kızım bana. Böyle etimde parçacıklar var. Et parçacık suyumda pardon. İstiyorsanız siz böyle görmek istemiyorsanız süzebilirsiniz. Ben şimdi bakın böyle koyuyorum. O maşlarımı atıyorum içine ve karıştırıyorum şöyle. Şöyle biraz daha koyacağım. Ve böyle bir 10-15 dakika pişireceğim dostlar. İşte bakın. Herkes kendi çokluğuna göre yapsın. Yani ne kadar istiyorsa o kadar yapsın. Ben bu tencereyle yapacağım. Ve 2 bardak undan yaptım. Çok da güzel oldu. Biraz kaldı. Onu da koyacağım. Hepsini koyacağım dostlar. Yani siz çocuklarınıza yapacaksanız küçük bebeği olanlar bile bunu yapabilir. Gerçekten mükemmel bir çorba. İsteyen buna süt koyabilir. Bak sütle de olur. Bunun değişik her çeşidi olur. Ay dostlar. Karıştırmam lazım. Baktır. Çünkü karıştırmadım tepsiden dökeceğim diye. Biraz su vereyim mi? Evet iyi olur kızım. Ne? Kıvamını kendilerine göre. Evet böyle karıştıracağız. Ne zamana kadar? İyice kaynayana kadar. Burada hızlı karıştırmak önemli. Evet. Hamurunu koyarken lütfen biraz daha hızlı karıştırın. Benim gibi tepsiyi temizleyeceğim diye beklemeyin. Bana deseydin benim bir elim boş, benim bir elim her işe yarıyor. Bakın gayet güzel pişiyor. Notumu da gördüler. Hayırdır ne notum vardı? Avucumun içinde. Notum ama. Ben bu tencereye göre ayarlıyorum dostlar. Bu yaklaşık 8-9 kişilik bir çorba. Evet harika oldu. Yani bunun içine şöyle 2 bardak da süt koyduk mu of harika bir çorba. Şöyle bir kaynasın. İyice piştikten sonra koyalım sütünü. Şöyle dostlar biraz tuz atıyorum yeteri kadar. Herkes yeteri kadar atsın lütfen. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Kaynadı mı tamam. Pardon dostlar kaynadı. Şimdi sütünü koyacağım. Şimdi bakın güzelce çorbamız kaynadı. Bakın kıvamlandı. Şimdi de ya sütü nereye götürüyorsun kurban olduğum ya. Bekle. bakın 2 bardak sütümüz var. Böyle karıştırarak koyuyoruz. 400 milim. Evet. Böylece tamam. Harika.
Deliye gittik, şu tereyağımızı aldık ya, çok mutluyum. Allah razı olsun kardeşimden. Şöyle biraz da çiçek yağı koyuyorum. Evet. Dostlar, bu çorbanın tarihi ta Osmanlı'ya dayanıyor. Gayet çok güzel kıvamlı oldu çorbamız. Şimdi çorbamızı ne yapıyorum? Servis tabağımıza alıyorum. Bunu sütlü yapabilirsiniz, terbiyeli yapabilirsiniz, kırmızı yapabilirsiniz, yani salçalı. Bakın, En kolay kıvamı da, çabuk çorba. evet, çok gerçekten kolay ve lezzetli bir çorba. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi yağımız da erisin. Pul biber atıyorum. Eğer bebeklere içirecekseniz pul biber atmak zorunda değilsiniz. Ama siz kendiniz içecekseniz çorbayı, tabii ki de kullanabilirsiniz. İleri yaş grubu, geriatriler, bebekler. Evet. Şimdi Bekle. Şöyle üzerine güzelce bu kadar yeterli buraya. Birazını da tenceremize koyalım şöyle. Bakın harika oldu. Gerçekten mükemmel bir çorba. Kokusu çok güzel anne. Kokusu güzel, tadı güzel. Şimdi dostlar, sizlere de göstermek amaçlı. Bakın, gayet güzel, kıvamlı ve harika bir çorbamız oldu. Robotta değil, elinizle de böyle ovalayabilirsiniz. Bir yumurta kırıp böyle yapılabilir. Ha, bu kadar belki ince olmayabilir ama olur. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Buraya bakın. Ve dostlar, buralara da görebilirsiniz bizi. Ben ancak o kadar diyebiliyorum.